Yeni fragman analiz videosuna hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, çok heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktık. Peki dizimizin yeni bölümünde acaba neler yaşanacak? Zeynep Barış'ın evlilik teklifine evet diyebilecek mi? Zeynep, Mehdi ve Barış arasında bir seçim yapabilecek mi? Ekrem, Zeynep'i rahat bırakacak mı? Mehdi, Benali evde tutmayı başarabilecek mi? Hepsinin cevabı ve daha fazlası bu videoda. Öncelikle Zeynep'in Barış ile evlenmesini istiyorsanız ve ayrıca Zeynep'in artık iyileşmesini istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi aynı fikirdeyiz hep birlikte görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Zeynep kendisini büyük bir kararsızlığın içerisinde bulacak. Çünkü en son Barış Zeynep'e evlenme teklifinde bulunmuştu. Zeynep ise onun bu teklifi karşısında adeta şok olmuştu ve ne diyeceğini bilememişti. Büyük ihtimal ile Zeynep Barış'ın evlilik teklifini şimdilik reddedecek. Çünkü Özlem Zeynep'e bir tercih yapmasını söylemişti. Özlem Zeynep'e ne olursa olsun Barış'ı terk etmeyecek misin diye sormuştu. Zeynep bu konuşmasından sonra donup kalmıştı ve Özlem'in sorusuna cevap dahi verememişti. Çünkü Zeynep her seferinde suçluluk duygusu hissetmekte. Zeynep şimdiye kadar iki annesini de üzmek istememişti. Zeynep hiçbir zaman kendi dediğinin arkasında durmadı. Bu yüzden Zeynep özgürlüğünü yaşayamadı. Çünkü doğduğu ev onun kaderi olmuş durumdadır. Zeynep de bu kaderi kabullendi ve bu kaderin ona getireceği zorlukları üstlendi. Bu yüzden Zeynep özgürlüğüne düşkün bir insandır. Hatta Zeynep Nermin ve Sakine'ye de kızmıştı. Eğer üzerime gelirseniz ben de ablam gibi evden kaçarım demişti. Ayrıca Zeynep bir suçluluk duygusu ile büyümüştür. Bundan dolayı Zeynep Barış'ın teklifini reddedecek. Barış ile evlenirse onu üzeceğini düşünecek. Yani kısacası bu evlilik şimdilik gerçekleşmeyecek. Barış Zeynep'in neden teklifini kabul etmediğini soracak. Zeynep ise Barış'a bir şey söylemeyecek. Barış ilk seferinde Zeynep'in bu kararına karşı çıkacak. Barış Zeynep'in evlilik teklifini kabul etmesini isteyecek ama Zeynep bu kararından dönmeyecek. Barış da bir çözüm yolu aramaya başlayacak. Barış sonunda bir çözüm yolu bulacak. Büyük ihtimal ile Barış Zeynep'e sevgili kalmayı teklif edecek. Bu süre içerisinde birbirlerini daha da iyi tanıyacaklarını söyleyecek. Zeynep ise bu teklifi kabul etmek zorunda kalacak. Artık Barış ve Zeynep'in sevgililik dönemleri başlayacak. Mehdi ise Zeynep'in kendisine dönmesini isteyecek. Mehdi bu süreç içerisinde çok zorluklar çekecek. Çünkü Mehdi hem Benali yanında tutmak isteyecek hem de Zeynep'e sahip olmayı amaçlayacak. Mehdi Zeynep'e geçmişte yaşattığı her kötülüğü Benali'de yaşatacak. Mehdi'nin Benali odaya kilitlemesi onun akıllanmadığını kanıtlamakta. Zeynep yeniden Mehdi'ye dönerse çok pişman olacak. Mehdi ise Zeynep'e tutsak bir hayat yaşatacak. Zeynep bir daha asla dışarıya çıkamayacak. Çünkü Mehdi Zeynep'in özgürlüğünü elinden alacak. Böylece Mehdi Zeynep ile mutlu olabileceğini düşünecek. Mehdi zenginleştikçe karakterinde büyük değişimler yaşanacak. Yakında Mehdi daha da güçlenecek. Mehdi güçlendikçe herkesten intikam alacak. Hatta önceki bölümlerde Mehdi Nuh ile bir konuşma yapmıştı. Mehdi o konuşmasında kimse bana ve aileme zarar veremez demişti. Yani Mehdi ihtişamın ve gücün büyüsüne çoktan kapıldı. Önümüzdeki bölümlerde Ekrem davası tamamen çözülecek. Ekrem yaptıklarının cezasını çekecek. Zeynep ve Nermin Mehdi sayesinde Ekrem'den kurtulacak. Ama Zeynep'i daha da büyük bir tehlike bekliyor. Çünkü Mehdi Zeynep'e karşı yeniden umutlanacak. Mehdi asla Zeynep'in peşini bırakmayacak ve Zeynep'i takip ettirecek. Mehdi'nin düşmanları ise günden güne artacak. Cengiz'in tüm düşmanları Mehdi'yi yok etmek isteyecek. Yani Cengiz'in tüm düşmanları Mehdi'nin de düşmanı olacak. Eğer Zeynep de Mehdi'nin yanında durmaya devam ederse
O da ne yazık ki hayatını kaybedebilir. Veysi hem Mehdi hem de Zeynep'i öldürmek isteyecek. Barış ise Zeynep'in tavırlarından dolayı çok öfkelenecek. Barış da Zeynep'i çok sevdiği için bu olanları kabul edecek. Ama Barış'ın da sabrı taştığı için Barış da sonunda kendisine engel olamayacak. Zeynep de kendisini büyük bir kararsızlık içerisinde bulacak. Zeynep kimi seçeceğinde zorluk yaşasa da sonunda kararını verecek. Büyük ihtimal ile Zeynep Barış'ı seçecek. Barış da Zeynep'in kendisini seçmesi üzerine çok mutlu olacak. Ama Barış'ı da bu yolda çok büyük bir tehlike bekliyor. Zeynep şimdilik Barış'ı seçse de sonradan onu yüzüstü bırakabilir ve yeniden Mehdi'ye dönebilir. Zeynep'in mantığı Barış'ı istese de kalbi hala Mehdi'yi istiyor. Zeynep böyle yapmaya devam ederse herkesin hayatı zarar görecek. Sonunda Zeynep yalnız kalacak. Ayrıca Barış'ın psikolojisi de sağlıklı değildir. Barış'ın çocukluktan kalan çok büyük bir acısı var. Çünkü Savaş felç olduğu için annesi hep onun yanında olmuştu. Barış da annesinden ilgi göremediği için çok sıkıntılı bir çocukluk geçirmişti. Barış, Zeynep'in kendisiyle ilgilenmemesi üzerine yine çok üzülecek. Barış'ın bu davranışları yakında saplantılı bir aşka dönüşecek. Barış her zaman Zeynep'in kendi yanında olmasını isteyecek. Barış Zeynep'e evlenme teklifi etti. Zeynep ilk başlarda bu teklifi reddedecek ama daha sonrasında Zeynep bu teklifi kabul edecek. Ama yine üzülen kişi olacak. Çünkü Barış evlilikleri boyunca Zeynep ile bir aşk hayatı yaşayacak. Barış da onunla evlenmenin gereksiz olduğunu fark edecek. Sonrasında da Barış Zeynep'i aldatacak. Zeynep dikkatli olmazsa Barış tarafından yakında aldatılacak. Tabii bu durumdan Barış da büyük zararlar görecek. Çünkü Mehdi Zeynep'in aldatıldığını görünce hemen ona sahip çıkacak. Mehdi Zeynep'in yaşadığı kötü olaylardan intikam almak için Barış'ı iflas ettirecek. Yani Zeynep ve Mehdi yakında tekrardan birlikte olacak. Mehdi'nin Benel ile evlilikleri hiçbir zaman iyiye gitmeyecek. Çünkü Mehdi Zeynep'i sevmekten hiçbir zaman geri adım atmayacaktır. Zeynep ve Barış'ı uzaktan takip etmek zorunda kalan Mehdi çok acılar çekecektir. Artık Zeynep ile birlikte olamayacağının farkında olsa da Zeynep'i korumak için elinden geleni yapacak. Bugünkü analiz videomun da sonuna geldik. Bunun gibi videolarının devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek bana ve dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.